DNA. DNA her canlıda var. Dedik ki bitkide var, hücrede var, bitkide var, hayvanda var. Yani hayvan hücresinde var, bitki hücresinde de var, insanda da var. Peki insanda onu farklı kılan özellik neydi? Neden insandaki DNA'nın üzerine bu kadar çok duruyoruz? Biraz da bu konuya değinmekte fayda var. Hücrelerin bulunduğu form neyse, o formun kullanım koşullarına uygun olarak tanrısal özler, yüksek benlikler üzerinden program veriyor. Yani bir bitki formunda devinen bilinç, kendi bitkiliğini yaşayacak şekilde duyarlılığın açığa çıkmasını sağlayacak programlara sahip oluyor. Kendi DNA aktif uzayında. Yine hayvanda da öyle, insanda da öyle. Ama insanda sahip olmuş olduğu özelliklerden dolayı ve tanrısallığa namzet olduğundan dolayı çok daha farklı programlar yükleniyor. Ve insanın beynindeki DNA aslında temel bir yapıya sahip. Yani bilincin ve cevherin evrim çekirdeği ifadesini kullanıyor Cenab-ı Başman. Neden bilincin ve cevherin evrim çekirdeği ifadesini hemen şöyle anlatmaya çalışalım. Öncelikle DNA biliyorsunuz ki sadece bir hücrenin yapısında bulunmuyor. Her hücrenin çekirdeğinde mutlaka DNA'sal yapılar gözüküyor. Ve o çekirdekte sadece bir tane de DNA bulunmuyor ki. Milyarlarca DNA bulunuyor. Ama insani evrim prototipi ortaya çıkabilmesi için dişil ve erilin sahip olmuş olduğu ovaryum ve spermanın bir araya gelmesinden ve onların birlikte oluşturduğu o muhteşem kokteylden bir evrim türü oluşuyor. Yani oradaki hücrelerdeki yine çekirdeklerinde DNA'lar var. O çekirdeklerdeki DNA'lar kopuluyor, kromozomlar ayrılıyor. Diğer DNA ile birleşerek farklı bir tür ortaya çıkartıyor. Daha önce hatırlarsınız bahsetmiştim bu konuda. Ve ortaya ne kadına benzeyen ne de erile benzeyen, erkeğe benzeyen bir tür ortaya çıkıyor. Bambaşka kendi yapısına sahip, strüktür yapısına sahip bir DNA yapısına sahip varlık ortaya çıkıyor. Ve onun uygulama programları da farklı oluyor. Neden? Çünkü anne karnına girdiğinden itibaren varlığın o ilk oluşan şey ne? Hücresi beyin çekirdeği oluşuyor yani. İlk beyin hücresi oluşuyor. O beyin hücresinde öyle bir özellik var ki kopyalıyor kendini tekstil yasasının uygun olarak 2, 4, 8, 16, 32, 64 devam ediyor. Ve bir insan vücudunu ortaya çıkartıyor. Bakın ortaya çıkan ilk hücre beyin hücresi. O beyin hücresinde ne var? Yani beyni bu kadar özel kılan şey aslında bu demeye çalışıyorum. Tüm vücut sisteminin idaresini sağlayacak bilgi ve enerji o hücrenin çekirdeğinde yer alıyor. Onu bu kadar özel kılan şey de bu. O hücrenin içerisinde aslında insan vücuduna ait tüm bilgiler yer alıyor. Yani kalbin yapısı, el organının yapısı, midenin yapısı, gözün yapısı, kulağın yapısı hepsi o oluşan ilk hücrenin içerisinde var. Bu insani robotik kalıp kullanacak bilincin kalıbının fiziksel özelliğini ancak ifade eder. Bunun yanı sıra holografik kayıtlarından da bahsetmiştik. O holografik kayıtlarda zigot halindeyken yine o hücrenin çekirdeğindeki DNA'ların genetik özel bölgelerine ders edilerek yapılıyor. Yani orada şifrelenerek yapılıyor. Nasıl biliyor musunuz? Yine Samanyolu galaksisinde bulunan gezegenler, yıldız sistemleri, yani biz onlara transportör güç odakları diyoruz. Onların enerjileri kullanılarak yapılıyor. İlahi hiyerarşi onların üzerinden bu sefer program ders ediyor. Biz buna bu sefer diyoruz ki dünya insanı olarak Boğa burcu insanı, işte Kova burcu insanı, Akrep burcu insanı gibi ifadelendiriyoruz. Çünkü orada gezegenlerin konumu, yıldızların konumu o kişi denilen varlığın kişiliğini etkiliyor. Karakterini etkiliyor. Ve ortaya çıkaracak haslet, değer ve keyfiyetleri zaten o kişiliği gerektirdiği için boğa insanı olmuştur. Veya işte akrep insanı olmuştur.
Bu özellikleri açığa çıkartabilecek yıldızların konumu, gezegenlerin konumu neyse ona göre aslında şekilleniyor demeye çalışıyorum. Yani burçlarımız dediğimiz şey de tesadüfen ortaya çıkmış değil veya tesadüfen olan bir şey değil. Bazı insanlar tabii bunu çok daha fazla detayına girebiliyor ama en nihayetinde 3 aşağı 5 yukarı astroloji bilimi bununla ilişkili diyoruz. Tabii ki bu yine neyi anlatıyor bize? İşin fiziki kısmını. Bugün bir astrolog ve kendisini kişisel olarak da sevdiğim varlık demişti ki bir insan kendi tekamülünü kendisi seçer. Horoskopu onun kişiliğini belli eder. Ama bu kişiliğin üstüne çıkabilir. Yani horoskopunun üzerine çıkabilir. Horoskop yıldız haritası için verilen genel bir ad ve bu horoskopta yer alan her şey sizin dünyasal yapınızı ilgilendirir. İşte aşk durumunuzu, para durumunuzu, ilişki durumunuzu, işte yaşantınız, şans vesaire gibi bir sürü kavramlar var. Şu an detayına girmemize gerek yok. Bunlar sizin yersel yaşamınızı ilgilendirir diyor. Yani dünyevi, o yersel demede dünyevi yaşamınızı ilgilendirir. Ama siz horoskopunuzun üzerine çıkıp kendinizi geliştirebilirsiniz demişti. Ben bu konuda tabii ki katılıyorum. Çünkü horoskop denilen şey aslında bizim yersel adaptasyon kişiliğimizin oluşumuyla alakalı. Oluşumunun ifadelendirilişiyle alakalı bir şey. Bunu bilime çevirmiş hali belki de. Ve biz arzu edersek, yani insan arzu ederse kendi yersel adaptasyon kişiliğini göksel kişilikçe var edebilme gücüne sahip. Zaten amacı da bu. Yani çekirdek dünyada neden bulunuyoruz? Neden var olduk? Niçin buradayız? Neden doğum ve ölüm arasındaki döngüde yer alıyoruz? Var olduysak niye yok oluyoruz dünyada? Bahsediyorum. Yaşamımıza var olmak diyorsak, ölmek bizim için yok oluş ise neden bunu yaşıyoruzun sorularını sormakla başlıyor. İnsanın kendine bilmesinde geçerken. Ki DNA kod açılım faktörünün devreye girdiği oranda da insan kendinden kendine kendisinin Rabbinin kim olduğunun idrakini yaşar. Çünkü insan kendi kendinin Rabbidir. Buradaki kendi kendinden kastım yüksek benliği ve yüksek benliğin bağlı bulunduğu tanrısal özdür. Hemen dikkatinizi çektiğimi bilmiyorum ama biz burada her ne kadar kesitli konuşsak da bir yüksek benlik var, bir tanrısal öz var, bir deneyimci, uydu potansiyelini kullanmış olduğu mikro uydu canlılar var, robotik kalıplar var derken aslında her biri bir bütün halinde birbirleriyle etkileşimli olarak varlık sürdürebilir. Kesiklilik yok. Kapalı sinyalizasyon bu bağı sağlar. İşler bilimi sistemi bu bağı sağlar. Bir bilincin çakralarda yerleşik düzen hasıl edip o çakralardaki devingenliğine bağlı olarak vücudu kullanılan robotik kalıbı etkilemesi yine o bağı sağlar. Amaç sadece ne? Bir bütün olarak çekirdek dünyada kendini var etme programını doğru şekilde gerçekleştirmek. Sadece bir tanrı için geçerli de bu değil. Atlantalı'nın kendine has bir kadrosu var. O kadronun çekirdek dünyada oluşabilmesi hedef ediliyor. O kadronun var olması için bu evrimsel program devreye girmiş. Çekirdek dünya seyir programı devreye girmiş durumda. Yani burada şunu söylemek gerekirse şu an dünyanın içinde bulunduğu alfa beta değişim dönüşüm programının icabları doğrultusunda insan önce makrosal bir benliğini yaşarken yine yüksek benliği devrede. Ama o yüksek benlik ne? Tanrısal benliğine bağlı. Ona doğru yöneliyor. Ona doğru gidiyor. Bulunduğu dünyanın koşullarına tabi olarak. Yani bir geliş ve gidiş söz konusu derken illüzyonik mi konuşuyorum? Elbette ki illüzyonik konuşuyorum. Çünkü algılayabileceğimiz kavramlar neyse ona göre hitap etmek zorundayım. Ben de anlamaya çalışırken, kavramaya çalışırken bu kavramlara başvurdum. Başvurmaya da devam edeceğiz. Evet, uzay zaman. Uzay zaman belki de bir bilincin içinden çıkamadığı yegane konu. Çünkü bizim şu an içinde bulunduğumuz uzay zamanın özelliğini geçen bölümde söylediğim gibi hareketli ışık aktif ortamsallıktan oluştuğu için alfa uzay zaman boysallık keyfiyetiyle donatılmış bir ortamsallık olduğunu söyleyebiliriz. Bu zamanın geçerliliği nedir? Göreceli. Yani değişebilir bir gerçekliğe sahip. Ama şu an bizim bulunduğumuz gerçeklikte
biz alfa zamanı yaşarken sonsuz sınırsız uzay bilinç koordinatlarının herhangi bir koordinatında başka yaşamlar var mı, yok mu? Bunu sorgulamak lazım. Başka çekirdek dünyalarda başka yaşamlar var mı? Başka alfa süklüsünü yaşayanlar mı? Başka beta süklüsünü yaşayanlar var mı? Bizim bulunduğumuz gerçeklikte bize göre olmamalı. Neden? Çünkü bu çekirdek dünya emsal değerler yasasına uygun olarak emsal olarak kabul edilip tüm varoluşu etkileyecek bir karaktere sahip. Ama biz dünyanın gerçekliğinden dışarı çıkarsak, zamansal gerçekliğinden dışarı çıkarsak ve başka form zamanlarda seyredebilir hassasiyete sahip olursak, o zaman sonsuz hızlı uzay bilinç koordinatlarında birçok yaşamdan söz edebiliriz. Paralel evrenlerdeki yaşamlardan bahsedebiliriz. Başka hak boyutlarındaki yaşamlardan bahsedebiliriz. O hak boyutlarındaki çekirdek dünyalardan bahsedebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında sonsuz sınırsız uzay zaman boyutsallık keyfiyetle donatılmış olan tüm ortamsallıklarda canlılık söz konusu. Yaşam söz konusu. Sadece bizim için zaman geçmiyor. Ama şu bir gerçek ki biz burada adımlarımızı nasıl atarsak, sahip olmuş olduğumuz o değerlere nasıl sahip çıkarsak, yani biyokompütürümüz, çünkü başka hiçbir şeyimiz yok. Deminden beri anlattığımızda ve bundan sonra da anlatmaya devam edeceğimiz tek şey biyokompütür ve biyokompütürün yapısında bulunan DNA'nın özelliği bizim kişisel özelliğimiz değildir. Bizi biz yapan temel özellikleri taşıyan yapıdır. Buna biz doğru şekilde sahip çıkmazsak diğer tüm varoluşlardaki potansiyellere, kardeşlerimize, canlılara etki edeceğiz. Neden? Biz şu anki gerçekliğimizdeki yaşantılarımızla emsal kabul ediliyoruz. Sadece zamansal farklılıklar var. Evet, zaman hala paradoksal çünkü Samanyolu galaksisinin çıktığımız başka bir uzay zamanla karşılaşacağız. Samanyolu galaksisinin içerisinde de farklı zamanlarla muhatabız. Yine alfa süklüsü uygun olarak. Mesela Satürn gezegeninin Güneş'in etrafında döndüğü zamanı kale alırsak Satürn zamanı oluyor. Satürn günü oluyor. Biz dünyada ne diyoruz? Dünya Güneş'in etrafında döndüğü zaman bir periyodik zaman diyoruz. Ona işte gün. Yok. Kendi etrafında döndüğü zaman. Değil mi? Bakın seyirciler ne kadar heyecanlanıyor. Tamam. Gayet devam ediyoruz. Merak etmeyin. Nerede kalmıştık? Diyorduk ki dünya kendi etrafında döndüğü zaman bir gün kavramı ortaya çıkıyor. Ve bu gün kavramına ne diyoruz? Dünya günü. 24 saatlik bir kavram. Ki şu an zaman giderek de hızlandığı için aslında 24 saatlik bir zamandan da bahsetmek mümkün değil. Samanyolu galaksisinde sadece bizim kendi güneş sistemimizdeki Satürn'den örnek verdim. Bugün bir sahabe 3 temsilcisi olan Alfa Centauri yıldız sistemine gittiğimizde, ikili yıldız sistemine gittiğimizde oradaki zaman da farklı olacak. Betelgeuse yıldız sistemine gittiğimizde o da farklı olacak. Orion takım yıldızına gittiğimizde oradaki zaman da farklı olacak. Ama hepsine baktığımızda ne? Hareketli, ışık, aktif, karakterli porlardan oluşturulmuş ortamsallık. Ve bu ortamsallığın kendine özel de değerleri var, zamansal değerleri var. Bu zamansal değerleri nedir? Göreceldir, değişkendir diyoruz. Ve gelelim yine DNA'ya. Alfa zaman bu kadar değişkenken insanın alfa karakterli porlarla programlanmış ve belli bir standarda bağlanmış, şifrelenmiş duyarlılığın açığa çıkması da değişken faktörlüdür. Yani birden fazla faktörle muhatap olunduğunda ancak bazı duyarlılıklar açığa çıkabilir. Yani şeraitler tamamlanmadan bir duyarlılığın açığa çıkması söz konusu değil. İnsan duyumlanmadan, duygulanmadan, zevklenmeden bir duyarlılığı açığa çıkarması mümkün değil. Bunların hepsi bir arada olması lazım. Yani üçlü merkez ucu sistemin birlikte çalışması lazım. İnsanın yemek yemesi lazım, uyuması lazım, değil mi? Temel ihtiyaçlarını karşılaması lazım, duyması lazım, görmesi lazım, konuşması lazım. Bunların hepsi dokunması lazım. Tüm bunları yaparken mutlak ve mutlak bir kod açılım faktörüne karşılık gelen bir kodu açılıyor. Ama aynı zamanda ne oluyor? Holografik kayıtlarında da bunlar yer buluyor ve maddesel enerjik kaynak düzen kombinasyonuna uygun bir yapısallığın ortaya çıkması arzu ediliyor. Yani aslında tüm bu anlattıklarımızın nedeni alfa beta değişim dönüşüm programının sonucunda insan yeni bir insan türü olarak karşımıza çıkacak. Yüksek benliğiyle birleştiği vakit o zaman intellect computura veya intellectratum
gibi. Entelekkomputura kullandığı kompütöre verilecek bir ad oluyor. Entelektratum'da kullanmış olduğu kalıba verilen genel bir ad oluyor. Hem maddi hem de enerjik yapının birbirine içine geçmiş haline diyorduk. Bu ifadeleri kullanıyorduk. Geçen derslerimizde hatırlarsınız. Bir kompütürün hem maddi hem de enerjik yapıya sahip olması önce onun çekirdek dünyada maddi geniyle kristal geninin makro kıymete bütünleşmesi haline geliyor. Anlamına geliyor. Daha sonra bunun kıymeti artacak ve daha üst seviyede bir yaratım gerçekleşecek. Kristal genlerinin de kıymeti artacak diyebiliriz.